Herkese selamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlere yıllarca ilk günkü tazeliğini koruyan, asla bozulma, ekşime yapmayan şahane bir yöntemle çok güzel bir salamura yaprak tarifi vereceğim. Aysel Sultanım her sene bu şekilde yapıyor. Çok memnunuz ve tarifimizi deneyenler de memnun kalmıştı. Pazardan alıp geldiğimiz yaprakları eve geldikten hemen sonra poşetin içerisinde hiç bekletmeden tepsiye alalım. Poşetin içerisinde kendi ısısıyla beraber kalırsa yapraklarınız kavrulup üzerinde yanıklar oluşabilir. Dolapta bile bekletmeyin. Eğer vaktiniz yoksa haşlayıp buzdolabına koyun veya buzluğa o şekilde saklayın derim. Aysel Sultanım aynı gün salamura yapıyor. Pazardan aldıktan sonra güzel olan yaprakları seçiyor, kötü olanları atmıyoruz, kenara ayırıyoruz. Onlar tencerenin tabanına serilmek için köşeye ayrılıyor. Yaprak sarması yaparken kullanacağız. Yapraklarımızla ilgili püf noktaları vermek istiyorum. Dikkat etmemiz gereken şey yaprağa uzaktan baktığınızda görüntüsü açık yeşil gözüküyorsa demek ki o yapraklar taze uç yapraklardır. Eğer koyu yeşil ve damarları kalınsa o yapraklar yaprak sarması için uygun değildir. Pek tavsiye etmem. Yine de sizler daha iyi bilirsiniz. Elimizdeki imkanlarımıza göre Allah ne verdiyse inşallah yaprakları elimizle sıkıştırdığımızda eğer yaprakları eski haline alıyorsa demek ki yapraklar tazedir. Yapraklarının saplarını bir hizada olacak şekilde demet yaptı Aysel Sultanım. 1 kilo yaprağı demet yaptı 15, 20, 25 olacak şekilde. Sap kısımlarını hiç kesmeden hazırladık. Eğer tamamını keserseniz canlılığını kaybeder. Yaprakları çıkarırken yırtılır. O yüzden kesmemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bozulmadan uzun süre saklayabilirsiniz bu şekilde. Tencereye 3 litre su döktü annem. 3 litre yaptı ama bir miktarı arttı. Her tarafı ıslanması için bu su ayarı iyi geliyor. Bizim sularımız kireçli olduğu için biz hazır su tüketiyoruz. O yüzden yapraklara hazır su kullandık. Sizler nasıl isterseniz. Hazır su sayesinde yapraklar erimiyor. Kaynayan suyun içerisine 1 su bardağı iri kaya tuzu ekledi annem. Mutlaka iri salamuralık kaya tuzu olması lazım. Kesinlikle sofra tuzu kullanmamalıyız. Aksi takdirde salamura yapraklarımız eriyebilir. 1 yemek kaşığı limon tuzu ekledik. İyice karıştıralım, içindeki tuzlar erisin. Kaşıkla kontrol etti anacığım. Bir de turşu koruyucu kattı. O paketteki ne diye soruyorsunuz. İsterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. Kullanmasanız da olur. Bu şekilde aynı hazırlarsanız da olur. Bunu da belirtmek istedim. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Herkes emek ve malzeme harcıyor. Tuzları eridikten sonra hiç bekletmeden sıcak sıcak tencereye dizdik. Taze asma yapraklarımızı üzerine kepçe yardımıyla her tarafını eşit bir şekilde döktük. Mutlaka her tarafını eşit bir şekilde dökmeye çalışalım. Bütün yapraklarımızın ıslanması gerekiyor. Suyu döktükten sonra kepçenin tersiyle üzerine hafifçe bastırdık. Kapağını kapatıp beklettik. Suyun soğuması gerekiyor. Yaklaşık 2-3 saat beklettik. Biz dışından kontrol ettik. Su soğuduktan sonra yapraklarımızı kavanoza basmak için açtık kapağını. Aysel Sultanım su soğuduktan sonra yapraklarımızı basma aşamasına geçiyor. Büyük bir kavanoz kullandı. Çok büyük değil, küçük de değil. Eğer küçük veya 1 litrelik cam kavanoza doldurursanız az sonra o yöntemi de göstereceğiz. Kapakları sıfır, hiç kullanılmamış tercih edin. Aksi takdirde bozulup eriyebilir. Sıfır kapakları 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatın. Yapraklarımız gördüğünüz gibi sapsarı ve çok güzel. Suyunu bir kabın içerisine alacağız az sonra. Yaprakların üzerine dökeceğiz. Bir kısmı artıyor tabii ki de ama artsın. Yeter ki yapraklarımız güzel bir şekilde ıslansın. Ben bu salamura yaprağa bayılıyorum. Bunun lezzeti bir başka oluyor. En garanti yöntem, en lezzetli yöntem. Yapraklarımızı dürüp koyduktan sonra elimizi yumruk yapıp hafifçe bastıralım. Çok fazla bastırmayalım, zedelenmesin.
Aysel şefimin yaptığı gibi bastırıyoruz. Yapraklar bittikten sonra turşu plastiği koyduk. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bizi nereden, hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok ama çok seviniriz. Sizlerin de kullandığı farklı salamura yöntemleriniz veya yaprak basma yöntemleriniz var ise onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hem bizim hem takipçilerimiz için fikirler olmuş olur. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Beğenen elleriniz para görüvesin. Aysel Sultanım salamura yapımı hazırladı. Bunu kilere güneş görmeyen yere koyduk. Şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz. Bu da salamura yaprak tarifi. Salamura yaprak yapımı. Ama bu biraz daha farklı olacak. Yaprakları tuzlu suda haşlayalım. Ters düz yapıp haşladıktan sonra kavanozlara doldurup üzerine sularını dökeceğiz. Çok fazla haşlamayalım ki yapraklar erimesin. Kışın afiyetle tüketelim inşallah. Aysel Sultanım yine aynı şekilde pazardan aldığı yaprakları bu şekilde yarım kiloluk veya 1 kiloluk cam kavanozlara da yapıyor. Fikir olması için hem büyük kavanozda hem de küçük kavanozda olanı göstermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aysel Sultanım bütün yaprakları bu şekilde haşlıyor ve kavanoza tıkı tıkı veriyor. Mutlaka kavanozlarımız temiz ve sıfır olsun. Çünkü atma riski yok. Kullanılmamış sıfır kapaklar hiç bozulmuyor. Biz bu şekilde saplarıyla birlikte haşlayıp kavanoza koyuyoruz. Kışın yaprak sarması yapacağımızda saplarını kesip tencerenin dibine koyuyoruz. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Sizlere fikir olsun. Kavanozu tamamen doldurduktan hemen sonra bakın dikkat arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Aysel Sultanım o şekilde hazırlıyor. Aysel Sultanım normalde benim teyzem ama benim annem rahmetli oldu. Aysel Sultanım büyüttü. Yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi, okuttu. Aman ya Rabbim Allah'ım uzun ömürler versin Aysel Sultanıma. Beni çocuklarından üstün tuttu. Yapraklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım. İsterseniz büyük kavanozda yaparsınız, isterseniz bu yöntemle. Bu daha az yer kaplıyor. Tek kullanımlık oluyor. Üzerine tuzu döktükten sonra bu şekilde kapatıp annem ters çeviriyor ve bir gün bu şekilde bekliyor. Ertesi günü düzünü çevirip kilere güneş görmeyen yere kaldırıyoruz. Kışlık salamura yaprak yapımı hazırlıyoruz. İnşallah afiyetle tüketiriz. Sizlere de fikir olmuş olur. Beğenen elleriniz para görüyorsun inşallah. Siz hangi yöntemi beğendiniz? Bir yazı verin bakayım. Diğeri de güzel, bu da güzel bence. Üzerine tuz ekledik. Diğerine koruyucu kattık. Buna katmadık. İsterseniz katabilirsiniz, istemezseniz katmayabilirsiniz. Sizlere fikir olması için paylaşmak istedim. Biz hazır yaprak almıyoruz. Annem bu şekilde hazırlıyor. 1 sene hiç bozulmadan yapraklarımızı hazırlıyoruz. Bunu kışın nasıl tüketeceğimizi de söylemek istiyorum. Birçok kişi yorumlara yazıyor. Kışın haşlamadan direkt sarıyoruz arkadaşlar. Anacığım zaten bunu haşlamıştı önceden. Tekrardan haşlamanıza gerek yok. Diğer salamura yaprağı da öyle. Bunu da öyle. Kilere, güneş görmeyen yere, sıcak olmayan bir yere kaldırın. Bozulmuyor. Afiyetle tüketiriz inşallah. Bizlere afiyet, size fikir oluversin. Beğenin elleriniz para görüversin inşallah. Aysel Sultanım tariflerine devam ediyor. Bakalım yarın ne paylaşacağız?